Maaştan maaşa yaşama döngüsünü kırmak kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Özellikle de bugünün zorlu ekonomik şartlarında. Ama inanın bana hiç de imkansız değil. Bu incelememize hoş geldiniz. Bugün uzman kaynakları ve detaylı finansal verileri masaya yatırıp finansal özgürlüğe giden o karmaşık yolun şifrelerini çözeceğiz. Amacımız size sadece teorik bilgiler vermek değil, hayatınızı değiştirebilecek, tam kapsamlı ve adım adım uygulayabileceğiniz bir yol haritası sunmak. Hemen hepimizi sarsacak çok çarpıcı bir rakamla başlayalım. %78. Aktif portföyün verilerine göre Türkiye'deki çalışan nüfusun tam %78'i maaştan maaşa yaşıyor ve üzerinde ciddi bir finansal güvensizlik baskısı hissediyor. Dürüst olalım, eğer siz de ay sonunu getirmekte zorlanıyor, faturaları ucu ucuna denkleştirmeye çalışıyorsanız derin bir nefes alın. Yalnız değilsiniz. Ortada kesinlikle utanılacak veya kendinizi suçlayacak bir durum yok. Bu, milyonlarca insanın içinde bulunduğu sistemin ta kendisi. Önemli olan bu gerçeği kabul edip değiştirmek için bugün ne yapacağımız. Şimdi kendinize şu soruyu dürüstçe bir sorun. Sadece hayatta kalmak, sadece faturaları ödemek için çalışmaktan yorulmadınız mı? Bu incelememizin asıl amacı tam olarak bu soruna kalıcı bir çare bulmak. Paranın o kısıtlayıcı, stres yaratan etkisinden kurtulmaya ve hayatınızla ilgili kararları sadece bütçenize göre değil, kendi hayallerinize göre vermeye hazır mısınız? Peki bunu nasıl yapacağız? Haritamız 4 net adımdan oluşuyor. Önce finansal özgürlüğe ilk adım, ardından bütçe ve borç yönetimi, daha sonra pasif gelir ve yatırım ve son olarak da yüksek enflasyonda yatırım stratejileri. Hadi hemen dalış yapalım. Birinci bölümümüz finansal özgürlüğe ilk adım. Bakın, finansal özgürlüğe ulaşmak, piyangoyu kazanmakla falan ilgili değildir. Sarsılmaz bir disiplin işidir. Yani şansı denklemden tamamen çıkarıyoruz. İşe şu çok karıştırılan iki kavramı netleştirerek başlayalım. Finansal bağımsızlık ve finansal özgürlük. Kaynaklarımız bu ikisini somut örneklerle ayırıyor. Finansal bağımsızlık, yatırımlarınızın sadece temel yaşam giderlerinizi karşılamasıdır. Diyelim ki ayda 8.000 lira temel gideriniz var ve yatırımlarınız size bunu tıkır tıkır getiriyor. Artık çalışmak sizin için bir zorunluluk değil, bir seçenektir. Ama finansal özgürlük, işte o bambaşka bir seviye. Pasif gelirinizin sadece hayatta kalmayı değil, o hep arzuladığınız konforlu yaşam tarzını karşılaması demek. Verilen örneklere göre aylık 15.000 ile 20.000 lira arası düzenli bir pasif gelirden bahsediyoruz. Peki o harika seviyeye nasıl geleceğiz? Finansal disiplinin asla değişmeyen altın kuralıyla. Önce kendinizi ödeyin. Maaş yattığında faturaları ödeyip kalanıyla tasarruf etmeye çalışırsanız emin olun o para asla kalmaz. Zihniyetimizi tamamen değiştiriyoruz. Geliriniz elinize geçer geçmez ilk ödemeyi kendi geleceğinize yapıyorsunuz. Uzmanlar başka hiçbir keyfi harcama yapmadan önce en az 6 ila 12 aylık bir acil durum fonu oluşturmayı şart koşuyor. Ortalama bir aile için bu kenarda dokunulmaz bir 50.000 ile 150.000 lira nakit bulundurmak demek. Geçelim ikinci bölümümüze, bütçe ve borç yönetimi. Zihniyetimizi değiştirdiğimize göre artık günlük finansal kanamayı durdurmanın zamanı geldi. Bunun yolu ünlü finans uzmanı Elizabeth Warren'ın 50-30-20 kuralından geçiyor. Çok basit. Gelirinizi 3 kategoriye ayırıyorsunuz. %50'si kira, gıda, faturalar gibi kesinlikle olmak zorunda olan ihtiyaçlara gidiyor. %30'u dışarıda yemek, sinema, hobiler gibi değişken isteklere ayrılıyor ki dürüst olalım, online alışverişin cazibesi sağ olsun, o %30'da kalabilmek işin en zor kısmı. Ve en kritik parça, gelirin son %20'si doğrudan tasarrufa ve borç ödemeye yönlendiriliyor. Bu oranlar size yaşam standardınızı sıfırlamadan finansal hedeflerinize ulaşma şansı tanıyor. Borçlardan bahsetmişken uzmanların önerdiği iki efsanevi ödeme stratejisi var: Kartopu ve Çö. Kartopu yönteminde faiz oranına falan hiç bakmaksızın en küçük borcunuzu hedefler ve önce onu ödersiniz. Neden mi? Çünkü o küçük borcun kapanması size muazzam bir psikolojik zafer hissi sağlar. Çığ yöntemi ise işin tamamen matematiğidir. En yüksek faizli borcu önce hedeflersiniz ki uzun vadede bankaya en az parayı ödeyesiniz. Asıl ilginç olan şu: matematiksel olarak zayıf görünen kartopu yöntemi insan psikolojisini çok iyi beslediği için pratikte genelde çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Sizin zihninize hangisi hitap ediyorsa onu seçin ve hiç vakit kaybetmeden başlayın. Üçüncü bölümümüz pasif gelir ve yatırım. Sadece tasarruf ederek zengin olamayız değil mi? Bir noktada paramızın bizim için çalışmaya başlaması şart. İşte kaynaklarımızın listelediği spesifik pasif gelir modelleri. Düzenli temettü ödeyen hisse senetleri yıllık %4 ila 8 arası getiri sunarken, gayrimenkul yatırım ortaklıkları yani GYO'lar %6 ila 12 arasında temettü sağlayabiliyor. Doğrudan kira gelirleri %6 ile 15 arasında değişiyor.
Tahvillerse faiz oranlarına bağlı olarak %10 ila 25 arası sabit getiri vaat edebiliyor. Nihai hedefimiz çok net. Aktif çalışmamızı bu otomatik gelir kaynaklarıyla adım adım yer değiştirmek. Ama tabii her yatırım aracı her amaca hizmet etmez. Burada çok değerli bir kuralımız var. Yatırım aracınızı zaman ufkunuz belirler. 1 ila 3 yıllık kısa vadeli bir hedefiniz varsa, diyelim ki e-peşinatı biriktiriyorsunuz, sizin adresiniz mevduat, para piyasası fonları veya altındır. 3 ila 10 yıllık orta vadede çocuklarınızın eğitimi için yatırım yapıyorsanız, karma fonlar ve GYO'lar çok daha ideal. Fakat 10 yılı aşan o büyük finansal özgürlük ve emeklilik hedefi için, işte orada büyüme hisseleri, küresel fonlar ve doğrudan gayrimenkul yatırımları risk toleransınıza uygun olarak mutlaka devreye girmeli. Ve son durağımız 4. bölüm yüksek enflasyonda yatırım stratejileri. Türkiye ekonomisinde yatırımdan bahsederken yüksek enflasyon gerçeğini atlamak olmaz. Birikimlerinizin o sessizce eriyip gitmesini istemiyorsanız şu kilit sektörlerin zihinsel bir ekran görüntüsünü alın. Enerji, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri, sağlık sektörü ve finans şirketleri. İş portföy analizlerine göre bunlar enflasyona karşı adeta birer kale gibi. Neden? Çünkü yüksek enflasyon dönemlerinde bile maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtıp karlılıklarını sürdürebiliyorlar. Borsa yatırımlarınızda bu sektörlere ağırlık vermek tarihi ve kanıtlanmış bir savunma stratejisidir. Yani buradaki can alıcı nokta tam olarak şu: çeşitlendirme sizin en büyük kalkanınızdır. Enflasyonun servetinizi yok etmesini engellemek için portföyünüzü akıllıca dağıtmanız şart. Değişken faizli tahvilleri, döviz ve altın gibi güvenli limanları ve doğrudan enflasyona endeksli fonları bir araya getirerek riski bölmelisiniz. Bütün paranızı tek bir varlık sınıfına, örneğin sadece mevduata veya sadece hisse senedine bağlamak, işte dalgalı piyasalarda alınabilecek en büyük risk aslında budur. Tüm bu anlattıklarımızı birleştirdiğimizde karşımıza 5 aşamalı net bir harita çıkıyor. İlk 6 ila 12 ay sadece bütçe yapıp acil durum fonu oluşturduğumuzu temel atma aşaması. Sonraki 1-2 yılda borçları sıfırlayıp yatırıma başladığımız güçlendirme dönemi, 3 ila 5 yıl arası yatırımların çeşitlendiği büyütme, 5 ila 10 yıl arası pasif gelirlerin ana giderleri yakalamaya başladığı olgunlaştırma ve nihayet 10 yıl ve sonrasında gelen o gerçek özgürlük. Bu harita bize finansal özgürlüğün sihirli bir dokunuşta değil, sabır, bileşik faiz ve sistematik bir zaman çizelgesiyle gerçekleştiğini kanıtlıyor. İşte haritanız artık hazır. Uzmanların verilerini, doğru bütçeleme kurallarını, borç eritme taktiklerini ve enflasyona karşı kalkan olacak yatırım stratejilerini tek tek gördünüz. Şimdi asıl soru şu: sadece hayatta kalma döngüsünü kırmak ve özgürlüğünüzü inşa etmeye başlamak için bugün, tam da şu an atacağınız o ilk adım ne olacak? Bu detaylı incelememizin sonuna geldik. Umarım bu harita kendi finansal yolculuğunuzda size gerçekten ışık tutar. Görüşmek üzere.